Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler. Safa ve Merve arasında say yapmak isteyen hacıların görüntülerini içeren bu videomuzda her biri kendi iç yolculuğunu ve maneviyatını zenginleştiren unutulmaz anlara şahitlik edeceksiniz. Metaf alanının huzur dolu atmosferinden ayrıldığımızda kendimizi say başlangıcına doğru adım adım ilerlerken görüyoruz. Sağlık durumu uygun olmayan ancak maddi durumu el veren kişiler bu alandan tekerlekli sandalye veya elektrikli araç kiralayarak sayı gerçekleştirebilirler. Sahaya başlamak için Safa Tepesi'ne doğru küçük bir tırmanışa geçiyoruz. Bu alanın çok soğuk olduğunu size hatırlatmak isteriz. Elinizden geldiği kadar terli olarak bu say alanına girmemeye çalışın. Bu özel tepeler Kabe'nin kalbinde yer alıyor ve etrafımızda ihramına bürünmüş insanların derin bir huşu içinde ibadet maksadıyla yürüyüşlerini ve koşuşlarını göreceğiz. Kalabalığın arasında ilerlerken her nefes alışımızda zamanın ve mekanın ötesinde bir yerde olduğumuzu hissediyoruz. Her adımda ruhumuzu arındıran bir huzur dalgası içimize doluyor. Bu kutsal mekanda ibadetin içsel huzurunu ve manevi doyumunu deneyimlemek tarif edilemez bir his. İnsanlar dualarıyla birleşen kalp atışlarıyla bu kutsal yolculuğun bir parçası olmanın derin anlamını taşıyorlar. Evet, Safa Tepesi göründü. Hazreti Hacer'in Mekke'nin kurak çöllerinde su aramak için Safa ve Merve tepeler arasında 7 kez gidip gelmiş, bu arayışı sırasında Allah'a olan güvenini ve oğlu İsmail'e duyduğu sevgiyi göstermiştir. İşte sahaya başlamak için Kabe'ye dönüp dua eden insanları izlemektesiniz. Bu arada da Safa Tepesi'ni sizlere yakından göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi Safa Tepesi'nin görüntüleri evet, Kabe'ye doğru dönüp duasını yapıp sayına başlamak isteyen insanları izliyoruz hep beraber. Tabi tepeyi de size defalarca yakın çekimlerle birlikte göstermeye gayret ediyoruz. Evet, şimdi sayımızın ilk şaftına ya da bir başka tabirle ilk turuna doğru yola çıkmaya hazırlanıyoruz. Son bir defa daha yakından Safa Tepesi'ne bakalım. Hac ve umrede say, Müslümanların yerine getirmeleri gereken önemli bir ibadettir. Ve Safa ile Merve tepeler arasında 7 kere gidip gelmeyi kapsamaktadır. Say, Hazreti Hacer'in Allah'a olan teslimiyetini ve umudunu sembolize eder. Hac ve umre ibadetini yerine getirenler Safa Tepesi'nden başlayarak Merve'ye doğru yürüyüşe geçerler. Ve bu iki tepe arasında toplam 7 kez gidip gelerek bu ibadeti tamamlarlar. Bu ibadet Müslümanların sabır, inanç ve Allah'a olan bağlılıklarını pekiştiren anlamlı bir deneyimdir. Merve Tepesi'ne doğru yürüyüş, dua ve zikirlerle gerçekleştirilmektedir. Yeşil ışıkları görüyorsunuz. İşte erkeklerin
yeşil ışıklarla belirlenen bu alandan koşar gibi hızlı adımlarla yürümesine de hervele deniyor. Görüyorsunuz, erkekler yeşil ışığın altına, başlangıcına geldiğinde koşmaya başlıyorlar. Allahümme inneke afuzzun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Evet, yeşil ışık bittiğinde de normal tempolu yürüyüşe geçiyorlar. Birazdan zemzem çeşmelerini göreceğiz. Böylece isterseniz susuz kaldıysanız susuzluğunuzu giderebilirsiniz. Hazreti Hacer'in su arayışına dair bir ibadet olsa da şimdi birazdan göreceğimiz bu çeşmelerin buraya konulması bize göre ilginç olarak niteliyoruz. Herhangi bir kaynak, delil bir şey olarak değil tabii ki. Kişisel görüşümüze göre bu çeşmeler olmasa insanlar susuzluk çektiği anda bu arayışın içerisinde su ihtiyacı olanların deneyimlerini, yaşadıklarını daha iyi anlayabilir diye düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilemiyoruz tabii ki. Allahümme inneke afuvven kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. İşte zemzem çeşmeleri susuzluğunu burada giderebilir insanlar. Ama tabi biz de olmasa susuzluk çekenlerin dert ve sıkıntısını anlamak adına diyoruz. Fakat biz de geliyoruz burada zemzem içmek, susuzluğu gidermek, doldurmanın daha rahat olduğu, herkesin olmadığı bir alanda sakinliği görünce kendimiz de küçük su şişemizi dolduruyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, niyetlerimizi makbul eylesin inşallah. Gördüğünüz gibi insanlar ilk turda devam ediyorlar. Biz bu videomuzun tamamında tüm turlarımızı göstermeyeceğiz size. Çok uzun zaman alır çünkü. Biz sadece Safa'dan Merve'ye gidiş ve tekrar Merve'den Safa'ya dönüş anımızı göstererek en azından bu alanı tecrübe etmenizi istiyoruz. İnsanlar dua ediyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Buradaki o tat, o lezzet, metaf alanından çıkmışlar. Kimi yorgun, kimi bitkin ama hiç kimsenin umurunda değil. Rabbim gönlünden geçen herkese en yakın, en garip zamanda gidip gelmeleri nasip eylesin. Merve tepesine ulaşıldığında Safa tepesinde olduğu gibi dua ve zikirler aynı şekilde yapılmaya devam ediliyor. Safa'dan Merve'ye yapılan yürüyüşle bir şartımız burada tamamlanmış oldu. Yani birinci turumuzu, birinci şartımızı ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şu an Merve tepesinin taşlarını görüyorsunuz. Elimizden geldiği kadar size yakın çekimde de göstermeye gayret edelim. İşte Merve tepesi taşları. Evet, bitirenlerin duası, birinci turun duası insanlar yapıyorlar. Şimdi ikinci tur için hazırlığımıza başlıyoruz. Bu görüntülerden sonra ve ikinci turumuza başlıyoruz. Yani ikinci şartımıza geçiyoruz.
Evet, şimdi sizde başlarken tekerlekli sandalye ve elektrikli araçlardan bahsetmiştik. Sağlık durumu uygun olmayan ancak maddi durumu elverişli olan insanların bunları kiralayarak say yaptığı yolu özel olarak ayrılmış yolu görüyorsunuz. Şu uyarıda bulunalım. Bakın yukarılarda fanları görüyorsunuz, klimaları görüyorsunuz. Lütfen bu uyarıyı dikkat alın, dikkat edin. Gerçekten burası çok yoğun, çok soğuk. Bu klima ve havalandırmalara dikkat etmeyi ben çok önemsiyorum. Özellikle terliyken hasta olmamak adına bu fanlardan ve klimaların vurduğu alanlardan elinizden geldiği kadar kimseyi rahatsız etmeden mümkün olduğu kadar uzak durmaya gayret edin. Bu alanda şimdi insanlar sayla ilgili sayın her bir şartında sünnet olan duaları bilenler duaları yoksa herhangi bir dua, ayet, Rabbine yalvarış ve yakarışta bulunarak zikrederek bu turları tamamlamaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi herkes yaşlısı, genci, mutlulukları gözlerinden okunuyor. İbadeti tamamlamak, bu anı anlamak, bu hakkı yorumlayabilmek, Rabbim kabul olunan ibadetlerden eyler inşallah hepimizin umresini, haccını ve sayini. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Evet, yeşil ışıkları gördünüz. Burada birinci turumuzda anlatmaya çalışmıştık. Erkekler bu yeşil ışığın başlangıcı ve bitişi arasında, yani yeşil ışığın altında hervele yapacaklardı. Ne yapacaklardı? Koşacaklardı. Koşmaya başlayacaklardı. Şimdi birazdan videomuzda da göreceksiniz. Yeşil ışığı fark eder etmez insanlar bakın koşmaya başlıyorlar. Haydi bismillah ya Allah. Allah, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allah, Allah, ya Allah. Evet, bu yeşil ışıkta bittikten sonra normal yürüyüş tempomuza devam ediyoruz ve Safa tepesine doğru yaklaşıyoruz. İkinci şartı da bu şekilde insanlar Safa tepesine geldiğinde tamamlamış oldular. Bu şekilde tam 7 defa 7 şalt 7 tur yaparak sayı da yerine getirmiş olurlar. Daha sonra biliyorsunuz saydan sonra da tıraş olarak ihramdan umreciler çıkabilirler. Bu videomuzun da sonuna yaklaşıyoruz. Safa ve Merve tepeler arasında say yapma konusunda detaylı bir şekilde sizleri göstermeye, anlatmaya çalıştık. Kendinizi orada hissetmenizi sağlamaya çalıştık. Umarım sizin için ve faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerle etkileşime geçmekten, sizlerle iletişim kurmaktan gerçekten mutluluk duyarız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.